Taliban yönetimi Pakistan'ın Afganistan topraklarını bombaladığını açıkladı. Taliban'a göre saldırıda 46 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahit yaptı. Pakistan'ın dün Paktiya eyaletinin 4 noktasına hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Mücahit, hayatını kaybeden 46 kişiden çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti. Taliban sözcüsü saldırıyı barbarca olarak nitelerken bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Pakistan medyasına göre ise saldırı 4 bölgede bulunan Pakistan Taliban'ına ait üst hedefleri hedef aldı. Pakistan ordusu daha önce de Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar eyaletlerinde Pakistan Taliban'ına ait hedefi vurmuştu. Rusya, Ukrayna'ya onlarca İHA ve füzeyle hava saldırısı düzenledi. Dondurucu soğuk yaşanırken ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Putin'in bilinçli olarak Noel'de saldırdığını söyledi. Rus füzeleri Noel'de Ukrayna topraklarında ölüm saçtı. Son dönemin en yoğun hava saldırılarından biri düzenlendi. 2 balistik füze, 12 seyir füzesi ve 100'den fazla İHA ile saldırı yapıldı. Zelenski'nin doğduğu kente balistik füze atıldı. Vurulan binada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a da saldırı yapıldı. Şehirde ardı ardına patlamalar meydana geldi. Ölen ve yaralananlar oldu. Ve başkent Kiev, hava saldırısı alarmı verilince siviller metro istasyonlarına sığındı. Korkuyorum çünkü çocuğum var. Tabii ki evde olmak ve Noel'i kutlamak istiyorum. Ancak sığınakta olmalıyız çünkü evde olmak korkutucu. Barış istiyoruz. Ukrayna Enerji Bakanı German Galushenko, Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldığını açıkladı. Kiev dahil birçok kentte elektrik kesintisi yaşandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Putin'in saldırıları için kasıtlı olarak Noel'i seçtiğini söyleyip bundan daha insanlık dışı ne olabilir dedi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da görevi bırakmasına haftalar kala Rus lider Putin'e veda darbesi hazırlığında. Washington Post gazetesine göre Biden Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Rusya'ya yönelik son bir yaptırım paketi daha açıklayacak. Paket, Rus petrolünü taşıyan uluslararası gemi filolarını ve bugüne kadar yaptırım uygulanmayan Rus petrol ihracatçılarını hedef alacak.